Herkese merhaba. Umarım her şey yolundadır. Bugün doğum konusunu konuşacağız. Kendi doğumumuzu. Her zaman ne zaman doğdum, nerede doğdum, işte saat kaçta doğdum gibi şeylerle ilgileniyoruz. Ama nasıl doğduğumuz konusuyla pek ilgilenmiyoruz açıkçası. Bunu danışanlarıma sorduğum zaman, hiçbir fikrim yok, anneme sorayım, hiç sormadım. İşte ya da çok genel tanımlamaları oluyor. Oysa ki nasıl doğduğumuz bütün hayatımız üzerinde çok etkili. Rahat bir doğum mu oldu? Kaçıncı çocuktum? Hevesle ve sevinçle beklenen ilk bebek miydim? Ya da erkek bekliyorlardı, kız mı doğdum? Ya da üçüncü, dördüncü çocuktum ve pek kimse aldırış etmedi mi? Babam hastaneye geldi mi, gelmedi mi? Doğum sırasında ben neler yaşadım, annem neler yaşadı, ben anneme neler yaşattığımı hissettim. Bunların hepsi çok önemli. Şimdi ilk önce bunu mutlaka annenizden ya da işte anneniz hayatta değilse bir konuyu bilen yakınlarınızdan öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü biz zannediyoruz ki o bebek doğuyor ve hiçbir şeyin farkında değil. Oysa ki öyle değil. Bebek bembeyaz bir defter ve o sırada etrafta neler oluyorsa hepsi o deftere yazılıyor. Yani hatta bir kayıt cihazı diyebilirim. En ufak bir söylenmiş cümle, olumsuz bir hareket, kötü bir his bebeğin o etrafta olup biten her şeyi kaydetmesine sebep oluyor. Ve biz o bebek halimizle bütün bu kayıtları yapıyoruz. Orada neler olabilir? Şimdi bakalım. Rahat doğup doğmadığım çok önemli. Eğer çok uzun süren, çok sancılı bir doğum yaşamışsa anneniz, siz o sırada kendinizi düşünün. İçeride, karanlık bir yerde, tek başınıza sıkışmış bir şekilde çıkmaya çalışıyorsunuz. Ve orada bebek o kadar çok duygu kaydediyor ki üzerine. Burada yapayalnızım. Kimse bana yardım edemeyecek. Burada tek başıma öleceğim. Karanlıktayım. Çok korkuyorum. Çaresizim. Çıkmayı başaramıyorum. Beceriksizim. Yetersizim. Bunların hepsi o doğum esnasında kaydedilen duygular. Ya da çıkarken yine çok uzun ve zahmetli bir doğum olduysa, anneniz çok uzun süreler acı çektiyse bebek bunu da hissediyor. Ve bu sefer diyor ki ben anneme acı çektirdim. Ben sebep oldum. Bu yüzden kendimi suçlu hissediyorum. Bu sefer de böyle bir kayıt geliştiriyor. Ya da doğdu fakat doğduğunda işte ciğerlerine su kaçtı, onun temizlenmesi gerekti. Orada bir boğulma tehlikesi oldu, ölüm tehlikesi oldu. Bu sefer içinde hep hayatı boyunca bir ölüm tehlikesiyle, bir boğulma tehlikesiyle, sudan korkarak yaşıyor. Ve bunu daha önce de söylemiştim. Hayatımıza para girmesine engel olur. Herhangi bir boğulma anısı. Buna mutlaka çalışmanız gerekir. Bütün bu kayıtlar doğumumun nasıl olduğu, e, hayatımı etkilediği için orada mesela kimse bana yardım etmiyor ve kimse bana yardım edemeyecek gibi bir kayıt olduysa üstünüzde, hayatta da yaptığınız hiçbir işte ben tek başımayım, kimse bana yardım etmiyor, zaten yardım etmezlerse beceremem gibi devam ediyoruz. Oysa bu kayıtların doğumda oluştuğunun farkında bile değiliz. Doğumdan hemen sonra bazen işte bebek sarılığı denilen bir şey olur biliyorsunuz. Çocuğu anneden ayırır ve küveze koymak zorunda kalırlar. Ve hatta o süreç bazen de çok uzar, böyle birkaç gün kadar. O zaman da orada çocuk hani sevildiğini hissetmiyor. Camdan bir küvezin içinde sadece, ona dokunulmuyor, okşanmıyor. Annenin sıcaklığını hissetmiyor. Anneden koparıldım, terk edildim gibi duygular geliştirebilir. Bütün bunların hepsi çok önemli. Yani lütfen kendi doğumunuzla ilgilenin. Dediğim gibi bunu annenize sorun. Ve tabii ki işte bu demin en başta söylediğim hani erkek bekliyorlardı, kız doğdum duygusu da üzerimize suçluluk yüklüyor. Orada bebek hissediyor etrafta olan biteni, konuşulanları, şunu bunu ya da doğduğunda verilen tepki, işte yine mi kız oldu? Ya da şimdi biliyoruz tabii ki ultrasonla kız mı erkek mi olacağını, ama o da işte rahim kayıtları dediğim şey, onu ayrı bir videoda anlatacağım. Rahimdeyken bile anne ne yaşadı, ne hissetti, etrafta neler olup bitiyor, bütün bunlar da bebeğin üstüne aynı şekilde kaydediliyor. Yani aman canım doğmuşuz işte günün birinde bir tarihte bir yerlerde diye değil. Doğumum nasıl oldu, nerede oldu? Evde mi oldu, ebeyle mi oldu, hastaneye yetişilebildi mi yahut gidildi mi? Hastaneye gidilip gidilmemiş olması bile çok önemlidir. Şimdi tabii ki çok daha şehirleşti her yer diyeyim. Hastanelere ulaşmayı daha iyi beceriyoruz, daha iyi biliyoruz. Ama yine de ulaşılamamış, gidilmemişse eğer
Ya da mesela kardeşlerden bir tanesi hastanede doğuyor ama bir tanesi evde doğum yaptırılıyor. O bile işte ben önemsenmedim, eve ebe çağrılmış, benim hiçbir değerim yok gibi bir kayıt bile geliştirmiş olabiliriz. Bu yüzden kendi doğumunuzun nasıl olduğunu öğrenin ve oraya da hep kendinize bakın diyorum ya, oraya da bir dikkat edelim. Umarım hayatınıza katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.